İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Alman ekonomisinin toparlanması uzun zaman alır. Hayatta kalan otomobil fabrikaları da temelde yeni hiçbir şey üretmez ve savaş öncesi teknolojiye dayalı arabalar üretmeye devam ederler. Bunun çarpıcı bir örneği de Mercedes-Benz L326 kamyonu olur. Gelin klasik Alman kamyonlarından Mercedes-Benz L326'nın öyküsüne birlikte göz atalım. O dönemde Almanya'da brüt ağırlık sınırı 40 tondan 20 tona düşürülür. Bu da sırasıyla 36 ve 35 ton olan İtalya ve Fransa'nın ya da Hollanda gibi ağırlık sınırı olmayan ülkelerin altındadır. Ve bu da araçların daha hafif yapılmasını zorunlu hale getirir. 1950'lerin ortalarında bazı müşteriler, fabrikanın ilk olarak harici karoser imalatçılarıyla işbirliği içinde gerçekleştirdiği, ancak daha sonra hızla kendi başına üretmeye başladıkları önden kumandalı araçlarda giderek daha fazla ısrar eder. Ancak Alman iç pazarı için başlangıçta boyutların ve ağırlığının azaltılmasına yönelik tamamen yeni konseptlerden başka bir yol yoktur. L326 kamyonu başlangıçta yalnızca ihracat için Daimler-Benz AG tarafından 1956'dan 1958'e kadar Mercedes-Benz'in Gaggenau'daki fabrikasında üretilir. Ancak araç bir yıl sonra Almanya'da da satışa sunulur. Kamyon Halefi L6600 modeli gibi gemi provası şeklinde öne doğru sivrilen etkileyici bir radyatör ızgarasına sahip, uzun bir kaporta ve kabin temel alınarak inşa edilir. Aynı zamanda kaputun altında yaklaşık 11 litre hacimli ve 200 beygir gücünde bir motorla kullanıcılara sunulur. L326, perçinlenmiş traverslere sahip U şekilli profillerden yapılmış çerçeveye sahip, iki dingili bir ağır hizmet kamyonu olarak ve yalnızca soldan direksiyonlu bir araç olarak üretilir. O dönemin güçlü motorlarına sahip L326 kamyonu, bu sayede artan kargo ihtiyacını da büyük ölçüde karşılar. Kamyonda ön ve arkadaki sert akslarda uzunlamasına yaprak yaylar yer alırken, ön aksta ayrıca iki teleskopik hidrolik amortisör bulunur ve ayrıca arka aksa iki ek ilerici hareket yayı monte edilmiş şekilde üretilir. Bir kamyon sürücüsünün ihtiyaç duyacağı minimum göstergeler, hidrolik direksiyonsuz bir direksiyon simidi ve 6 vitesli şanzıman kolu ile üretilen araç kabini kullanıcılar için basit kalır. Hem görünüş hem de teknik olarak Mercedes-Benz L326 savaş öncesi kamyonlara benzerlik gösterir. Ancak bu onun savaş sonrası yıkımdan yeni kurtulan Almanya'da başarıyla kullanılmasını engellemez. Araçların çoğu standart düz kasalı kamyonlar ve ek olarak damperli kamyonlar olarak üretilir. Modelin başlangıçta L326, LK326 ve LS326 tipi modelleri üretilerek kullanıcılara sunulur. Ayrıca bu varyasyonlara ek olarak 1957'den itibaren motor üzerinde kabinli bir model olan LP326 modeli de üretilir. 50'li yılların sonunda Mercedes-Benz üretim potansiyelini yeniden kazanır ve kabinli kamyonlar da dahil olmak üzere temelde yeni kamyonların üretimine başlamaya hazır hale gelir. Kısacası modası geçmiş modeller doğal olarak ortadan kaybolmaya başlar ve yalnızca son derece nadir örnekler günümüze kadar ulaşabilir. Savaş sonrası dönemde zamanla üretim tesisleri toparlanır. Araçların modası değişir. Ancak modası geçmiş araçlar zor zamanlarda kanıtlanmış teknolojileri kullanmanın daha iyi olduğunun bir başka hatırlatıcısı haline gelir. Mercedes-Benz L326 kamyonları da savaş sonrası dönemde eski teknolojiler kullanılarak oluşturulan son kamyonlardan biri olur. L326 modeli, Mercedes-Benz'in rekabette kendisini en güçlü araçlarla aynı seviyeye getirecek ve S-bomb sonrası döneme taşıyacak büyük bir ilerleme kaydeder. Ancak daha sonra yerine Ocak 1958'de S-bomb yasalarına uygun olarak üretilen LP333 kamyonunu bırakmak zorunda kalır.